Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarif dışında mutfak için almış olduğum bir ürünle karşınızdayım. Uzun zamandır almak istediğim bir üründü gerçekten. Eratek taş fırın ve sonunda elime ulaştı. Ben de gelir gelmez hemen sizler için bir video çekmek istedim. Sizlere ürünle ilgili aklınızda oluşabilecek her tür soruları yanıtlamak için buradayım. Ben de çok alırken arada kaldım, çok araştırdım. Ve sonunda Eratek taş fırına karar verdim. Bunun da sebeplerini biraz sonra sizlerle paylaşacağım zaten detaylı bir şekilde. Ben şimdi dilerseniz hemen ürünün tanıtımına geçeyim. Çıkarttım. Önce bir kolayladım. Sizleri çok fazla bekletmemek açısından. Evet, hemen böyle başlamak istiyorum. İçinde zaten bu şekilde bir küreği çıkıyor. 2 parçadan oluşuyor küreği ve ahşap. Yapacağınız pizzayı ya da lahmacunu masadan kolaylıkla alabilmeniz için bu kürek çok şart. Ve böyle bir pizza bıçağı çıkıyor. İçinde bu da hediyesi bu arada. Bu şekilde korunaklı. Gayet güzel bir bıçak bence. Ve aslında tercih etmemin sebeplerinden biri de bu tepsiydi. Bu gerçi çok küçük bir olasılık ama yine de bence önemliydi. Yapacağım tarifler bunun için de çok daha şık ve güzel duracaktır. Ayrıca tutacakların olması da çok güzel ve kolaylık sağlıyor. Ben bunu alırken iki marka arasında kaldım. Biri tabii takip edenleriniz biliyordur. Ferrari Delizia serisi. Biri de Eratek taş fırın. Çok arada kaldım ve çok araştırdım. Ferrari üründe çok fazla renk seçenekleri var. Tabii benim için renk önemli değildi açıkçası. Tamamıyla performansı önemliydi. Ben de çok araştırdıktan sonra ve çok fazla kullanıcıların yorumlarından sonra herkes artık Eratek taş fırını tavsiye ettiklerini görünce ve memnuniyetlerini gördükçe de aslında bir de ben de araştırmalarım sonucunda olması gereken özellikleri daha çok bu taş fırında olduğunu görünce sonuçta buna karar vermiş oldum. Şimdi sebeplerini zaten sizlere de söyleyeceğim. Neden olduğunu. Bu şekilde 3 farklı dilde bir kullanım kılavuzu var. Şimdi artık fırınımızı açalım. Ben de inanılmaz gerçekten heyecanlıyım ve merak ediyorum. Evet, bugün Lina da burada yanımızda. Dışarı alamadık maalesef. Arada Lina'nın da sesini duyabilirsiniz. Yani benim gördüğümden bir tık daha küçük geldi bana. Ekranda biraz bana büyük geliyordu. Yani çok devasa gibi bir şey görünüyordu ama değilmiş. Açıkçası ben hani koyacak yer açısından biraz büyük görüyordum. Değilmiş. Bu da çok güzel. Hoşuma giden bir yön oldu. Pardon. Evet, şimdi neden Eratek taş fırını tercih ettim? Bunun sebeplerini söylüyorum sizlere. Bunda taş kısmı çıkıyor olması bence çok önemli bir detay. Ola ki kırılırsa, bir şey olursa, zamanla yıpranırsa en azından yedek taşı isteyip aynen devam edebiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir detay. Ferrari'de yanılmıyorsam taş kısmı çıkmıyor diye biliyorum. Tabii bu son çıkanlarda eğer öyle bir şey olmamışsa onu bilemiyorum, değişmiş olabilir. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Taşı tamamıyla doğal bir taş. Hiçbir şekilde zamanla kullandıktan sonra üzerinde oluşan lekeleri silmek için herhangi bir deterjan vesaire bir şey kullanmanıza gerek yok. Kullanmamanız gerekiyor, hatta tam tersine. Asla kullanılmamalı. Çünkü taş olduğu için kendi içine çekebiliyor. Hem taşa zarar veriyor hem de sağlık için çok zararlı oluyor. Zararlı maddeler yayıyor. Evet, şimdi rezidans bölümünü sizlere söylemek istiyorum. Beni bu ürünü aslında almakta ikna eden en çok şey de bu oldu. Özellik oldu. Ferrari'de yuvarlak olarak geliyordu rezidansı ve alt da muhtemelen öyledir bence. Çünkü üzerine koyup pişirdiğiniz zaman sadece pizzanın ya da lahmacunun kenarlarını ısı veriyordu. Ben hep bunu düşünüyordum. Acaba orta kısmı pişiyor mu diye. Ama bunda dikkat ettiğim kadarıyla siz de görüyorsunuz. Rezidans kısmı ortaya da form verilmiş. Ve bu beni daha çok ikna etti almak için. Çünkü orta kısmı da pişirecektir. Bu sayede bence orta kısmı pişmeden kalmayacaktır. Zaten ürünü kullananlar çok memnun.
içinde bir sürü şey yapılabiliyor. Zamanla sizlere bütün tarifleri çekeceğim, yayınlayacağım. Kullandıkça da nasıl kullanışlı mı değil mi, artıları eksileri olursa hepsini sizlerle paylaşacağım. Ürünle ilgili sorularınız olursa mutlaka bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepsine tek tek dönüyorum. Şimdi bunu kapattığınızda diyelim ki buradaki ekmeğiniz, pideniz vesaire işte temas etsin istemiyorsanız, kabarabilecek bir şeyse eğer, şu gördüğünüz aparatı buraya bırakıp rezidansın aslında temas etmesini önleyebiliyorsunuz. Bu arada bu arka kısımda da ayarlanabilir ayak şeyleri var. Pozisyonları. Yükselebiliyor şu kısmı. Fişin uzunluğunu da sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu arada fişin uzunluğu da yaklaşık 1 metre kadar. Ve burada şunu da göstereyim. Demin tam detaylı gösteremedim. Çünkü ürünü ben de ilk defa açıyorum. Buradaki bu aparattan şurada da var. Aynısı. Ve onu bırakıp bu şekilde bıraktığınız zaman buradan da yükseltebiliyorsunuz zaten. Bırakacağınız ürüne gıdaya ya da işte pizza olsun, pide olsun temas etmeyecek bu sayede. Bu arada şunları da göstermek istiyorum hemen. 2 tane burada pişirme düğmesi var. Bu sıcaklık ayarı, bu açma kapama düğmesi. Burada zaten kapalı şu an. Burada 3 farklı seçenek var. Biri sadece üst rezidansı çalıştırıyor. Bu alt rezidans, bu da her ikisi. Bu şekilde siz istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada da ısı kademe düğmesi var. 0'da şu an, 1'den 5'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Tabii 2 ve 3'te ısıtıyorsunuz. Zaten yeterince kapağı kapalı bir şekilde ısıtıyorsunuz. Yeterince ısındıktan sonra doğal bir taş olduğu için çok çabuk pişiriyor. Yani pişireceğiniz ürünün hemen hazır olması gerekiyor. Zaman açısından da aslında çok bence bu önemli bir detay. Şimdi tepside nasıl yerleştireceğinizi göstermek istiyorum size. Taşı bu şekilde çıkartıyorsunuz. Ve tepsiyi, yapacağınız yemeği bu şekilde bırakıyorsunuz. Üzerini kapatıyorsunuz. Diyelim ki içinde patlıcan közlemek istiyorsunuz ve yükseklik fazla geliyordur. Patlıcanlar rezidansa temas ediyordur. Bunu istemiyorsunuz. Bu şekilde bunları da bırakarak kapağını yükseltebilirsiniz. Şimdi gelelim bu güzel ürünün fiyatına. Ben fiyat içinde çok fazla bekledim ve düşmesini bekledim. Bir ara çok düştü, almadım. Daha sonra yükseldi. Çok da pişman oldum neden almadım diye. Tabii Ferrari'nin buna göre fiyat aralığı çok fazla değil. Arasında 300-400 gibi bir fark var. Ama ben Eratek tercih ettim. Dediğim özellikleri demin sizlere anlattım zaten. Bunlardan dolayı 2600 TL'ye düştüğü gibi de almak istedim. Çünkü uzun bir zamandır takip ediyordum ve düşmüyordu. Almak isteyenleriniz varsa şu an hala 2600. Bazen bir 2700-800 oluyor ama bir daha düşebiliyor 2600'e kadar. Daha fazla düştüğünü görmedim. Son zamanlarda biliyorsunuz kurdan dolayı yükselişe girdi. Aslında daha önce daha uygundu. 4000'e yükseldi ve daha sonra 2600'e düştü bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Düşmüşken de almak istedim. Almak isteyenleriniz olursa bence alın, kaçırmayın bu fırsatı. Çünkü fiyatlar düşmüyor, habire yükseliyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. Evet, yani aklıma gelen her şeyi sizlerle paylaştığımı düşünüyorum. Tabii içinde fırın yemekleri, aklınıza gelebilecek her şeyi pişirebiliyorsunuz. Balık, kestane, yani saç kavurma bile yapabiliyorsunuz. Patlıcan közleme, hamsi tava, her şey yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış bir olay. Bu da bıçağı zaten. Zamanla yapmamı istediğiniz tarifler olursa bu fırında denememi istediğiniz, onlarla ilgili videolar da çekebilirim. Ben hemen şimdi bu videodan sonra bir pizza tarifi çekeceğim. Bunu da muhtemelen bu videoyu yayınladıktan sonra 2-3 gün sonra yayınlayabilirim. Oradan da bakıp performansını izleyebilirsiniz. Umarım sizleri de aydınlatan bir video olmuştur. Bütün amacım bu zaten. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, ürünle ilgili sorularınız olursa mutlaka sormayı unutmayın. Sizlere dönüş sağlayacağım. Bir sonraki tarifte veya videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.